Merhabalar, hoş geldiniz. Farklı renklerle çalıştığımızda hem kız hem erkek bebekler için uyumlu kadife iple çalışacağımız beremizi yapacağız bugün. Çok güzel yumuşacık bir model oldu. Yine kadife iple ve tomurcuklu versiyonuyla farklı modelde bere çalışmamız olmuştu. Bu da videolar arasında mevcut. Şimdi bu modeli de çalışıp sizin için paylaşmak istedim. Çünkü biliyorsunuz videolarımın arasında mevcut tomurcuklu hırka çalışmıştım. Bu hırkama kombinlemek için bere çalışması yaptım. Hangi modeli beğenirseniz onu çalışarak örgünüze kombinleyebilirsiniz. Şapkamızın büyüklüğü çok rahat 1-2 yaş arası giyilebilir ölçüde oldu. Bütçe zaten santim ölçülerini vereceğim. Bir tane ipi yeterli olacak. Yine çok kolay bir çalışma. Hemen örgümüzü anlatmaya başlayalım. Kolay gelsin. Kullanacağım kadife ipim 120 metre uzunluğunda. Bu markada çalışacağım. Himalaya Dolphin Baby ile. Reklam ya da işbirliği değil. Hangi kalınlıkta iple çalıştığımı anlamanız açısından söylüyorum. Kullanacağım şiş numaram da 4,5 olacak. Sizin elinizin sıkılığına göre eğer örgünüz sıka düşüyorsa 5 numarayı da tercih edebilirsiniz. 4,5 numaralı şişime 48 tane ilmeğimizi atıyoruz. Beremize başlarken alın kısmından lastik örgülerle başlayacağız. Bildiğiniz başlama tekniğiyle başlayabilirsiniz. Ancak kadife iplerde ilk ilmekleri atarken çok sıkmadan rahat bir şekilde atıyoruz. Çünkü sonrasında ördüğümüzde bu kadife ipler esniyor biliyorsunuz. İlk başlangıç yerimiz kasmasın. Çok sıkmadan rahat bir şekilde 48 ilmeğimizi atıp gelelim. İlmeklerimi attım. Burada ipimi bağlıyorum. Bir ters bir düz lastik çalışmasına başlayacağız. Bir miktar öreceğiz. Sonra 7 ilmek artıracağız. Düz örgülere geçerken beremizi 55 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Önce bu lastik çalışmamızı yapalım. Burada ilk ilmeği alırken öreceğim ama sonraki ördüğüm sıralarda ilk ilmeği örmeden alacağım. Ters, düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz olarak lastik çalışmamıza başlıyoruz. Sıramızı bir ters bir düz olarak tamamlayalım. Sıramı tamamladım ters düz olarak. Örgümü çevirdiğimde de ilk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki ilmeğim düz görünüyor, düz. Yanındaki ilmeğim ters, tersin üzerine ters, düzün üzerine düz olarak örüyorum. Kadife ip de şu an kamerada belli olmasa da siz örgünüzde anlıyorsunuz hangi ilmeği ördüğünüzü. Bu ilmeğim ters. Yanındaki ilmeğim düz. Bu şekilde lastik çalışmamızı yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. 5 sıra öreceğim ben. Yaklaşık 3-3,5 santim oluyor. Lastik sıralarımızı tamamlayalım. Sonra düz örgüler ve artışlarla beraber devam edelim. Lastik sıralarımı tamamladım. 5 sıra örmüş oldum. Buradaki lastik uzunluğunu kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer sayamıyorsanız da yaklaşık 2,5-3 santim çalışmış olduk. 3,5 değil, 3 santim çalışmış olduk. Şimdi düz örgülere geçiyoruz. Örgümün ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzünde olduğumu başlangıç ipim sol taraftaysa bu şekilde anlıyorum. Hem düz örgülere geçip hem bu sırada 7 tane gizli artırma yapacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Arada kaç tane ördüğümüzün bir önemi yok. Ara ara 7 tane ilmek gizli artırma yapacağız. Şimdi baştan birkaç tane ördüm. Bakalım. 2, 4, 6, 7 ilmek örmüşüm. Şimdi şu iki ilmeğimin arasındaki ipim. Şu ipimi şişime takıyorum. Şişimi şöyle ortasından çaprazlayacak şekilde giriyorum ki ilmeğimi şu şekilde çapraz bir görüntü verdim. Ve düz olarak ördüm. Kapalı olarak örmüş oldum. Ki delik oluşmasın diye. Şimdi arada yine birkaç tane örüyorum. Gizli artırma yapacağım. Burada yine bu aradaki ipimi alıyorum. Şişime takıyorum. Şişimle şöyle ipimin ortasından girdim. Çapraz bir görüntü verip ördüm. İkinci artırmamı yapmış oldum. Burada da artırma yapalım. Üçüncü artırma. Burada da ipimi şişime takıyorum. Çapraz olarak şöyle ortasından girdim. Artırmamı yapıyorum. Bu şekilde ara ara artırma yapalım. Arada 4-5 örersiniz. 6-7 ilmek örersiniz. Önemli değil. Sonuç olarak şişimizde 55 ilmeğe ulaşalım. Düz örgülerle örerek devam ediyoruz tabi. Arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak öreceğiz. Sırası geldiğinde de popcorn çalışacağız.
Artırmalarımı tamamladım. Sıramı da örmüş oldum düz örgülerle. Şişimde şu an 55 tane ilmeğim var. Örgümün arka yüzünde hiçbir işlem yok. Bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Arka yüzde bütün ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüzden de düz olarak öreceğim. Arka yüzden de tekrar ters olarak öreceğim. Dolayısıyla lastikten sonra 4 sıra düz çalışmış olacağız. Ön yüzde hemen popcorn çalışmasına başlayacağız. Bu sıraları tamamlayalım. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Ön yüzden geçelim 3. Arka yüzden örelim 4. Sonra beraber devam edelim. Sıralarımı tamamladım. Düz örgülerle devam ettim. Arka taraftan belli oluyor. Saydığımda 1, 2, 3, 4 sıra çalışmış oldum. Şimdi örgümün ön yüzünden geçerken popcornlarımızı yapacağız. Bu sırada popcornları yerleştirerek devam edeceğiz. Daha önceki çalıştığım hırkamı kombinlemek için çalışacağım. Yine burada ben popcornumu çalışmıştım. Arada 9 düz örmüştüm. Ve sonra popcornumu çalışmıştım. Popcorn sırasını tamamladıktan sonra da şu arada 9 sıra örüyoruz. Tekrar popcornun yerini değiştirerek modelimizi çalışıyoruz. Hırkama kombinlemek istediğim için aynı sayılarda yapacağım. Ancak sizler popcornları yerleştirirken daha sık sık ve popcornları daha minik minik de çalışabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin zevkinize kalmış detaylar. İki popcornun arasında tek sayı olacak şekilde yerleştirebilirsiniz. Ben dediğim gibi 9 sırada bir yerleştireceğim. Sizler 7 sırada bir, 5 sırada bir yerleştirirsiniz. Bu aradaki sayınıza göre de yukarıya doğru ilmekleri örerken 7 sırada bir popcornları koyduysanız yukarı doğru ördüğünüzde de 7 sıra çalışmanız gerekiyor. Buna göre popcorn yerleştirmesini yapabilirsiniz. Şimdi ben popcornlarımı 9 sırada bir yerleştirerek yapacağım. Arada da yine 9 sıra düzüm olacak. Sonra yerini değiştirerek devam edeceğim. Bu hırkamı da videolar arasında bulabilirsiniz yapılışını. Bunu kombinlemek için çalışacağım bir model olacak. Ama popcornların yerlerini tercihinize göre değiştirebilirsiniz. Popcornunuzun küçüklüğünü, büyüklüğünü de nasıl ayarlarız şimdi onu anlatacağım. Başta 2 ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmeği çalışmış oldum. Şimdi tığa ihtiyacımız var. Benim tığımın kalınlığı 4 milim. Sizlerin elinde hangi kalınlıkta tığınız varsa onunla çalışabilirsiniz. Şu kadife iple hangi tığla örerken rahat ediyorsanız onunla çalışabilirsiniz. Parmağıma doladım. Sıradaki ilmeğimin içinden giriyorum. Şöyle ipimi çıkardım. 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Tığıma şöyle doladım. Aynı yere batıyorum. 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Hırkamda ben 4 trabzan yapmıştım. Bu biraz daha dolgun bir popcorn oluyor. Bu popcornların büyüklüğünü yapacağınız buradaki trabzan sayısına göre belirleyebilirsiniz. Daha minik yapmak istiyorsanız hani trabzanla da çalışabilirsiniz. Ben 4 tane yapıyorum. Çalıştım. Tığımda 4 tane ilmeğim var. Dördünü birden topluyorum. Bir de şöyle zincir çekiyorum. Sabitlemiş oldum. Popcornumu çalıştım. Popcorn ilmeğimden sonra 9 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 9 ilmeğimi ördüm. Yine burada tomurcuğumuzu çalışalım. İlmeğimin içinden ipimi geçiriyorum. İlmeğimi serbest bırakıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Aynı yere 1, 2, 3 kere trabzan yaptım. Tığımda 4 tane ilmeğim oldu. Dördünü birden topluyorum. Bir tane zincir çekip sabitliyorum. Tomurcuğumu çalışmış oldum. Arada yine 9 düz örüyorum. Bu sıralamayla yapıyoruz. 9 düz ör, 1 popcorn. Bu kadar basit. Popcornumu çalıştım. 9 düz örüyorum. Ve popcorn yapıyorum.
Popcornumu çalıştım. Bu sıralamayla örelim. 9 düz ör, bir popcorn çalış şeklinde. Sonra yine beraber devam edelim. Popcornlarımı çalıştım. En son popcornu yaptıktan sonra şişimde 2 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği de örüyorum. Şimdi bakalım kaç tane çalışmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane popcorn çalışmış oldum. Dediğim gibi bu popcornların yerleştirilişini sizler daha sık sık da yapabilirsiniz. Ya da benim gibi böyle çalışabilirsiniz. Popcornun büyüklüğünü de yapacağınız trabzan sayısına göre büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu 55 ilmeğimizi, hiçbir detay yok, arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak 9 sıra öreceğiz. Şimdi örgümün arka yüzünde bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Sıramı tamamlayacağım. Ön yüze geçeceğim. Bütün ilmekleri düz olarak öreceğim. Bu şekilde 9 sıramızı tamamlayalım. Sonra tekrar yine beraber devam edelim. Sıralarımı tamamladım. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak 9 sıra çalıştım. Baktığımda da belli oluyor. Şuradan itibaren 2, 4, 6, 8, 9. Genişliğini de soran arkadaşlarım için santim olarak ölçtüğümde 43 santim ölçüsünde oldu. Benimle kıyaslayabilmeniz açısından. Çünkü kadife ipler de kendi içlerinde 120 metre uzunluğunda olmasına rağmen kalınlıkları, incelikleri değişiyor. Şimdi burada popcornların yerini değiştirerek devam edeceğiz. Popcornları şu bir önceki modelimin tam ortasına denk getirerek çalışacağım. 5 tane popcorn çalışmış olacağız. Bunu nasıl yerleştireceğiz? Başta 2 ilmek örmüştüm. 3. ilmeğim benim popcorn. Sonra 9 düz örmüştüm. 2, 4, 6, 8, 9. Şu da benim bir önceki popcorn ilmeğim. Şuralar, şu tuttuğum ilmekler benim popcorn ilmeklerim. Ortada da 9 düzüm var. Tam ortaya denk getirmem için 5. ilmeğimi bulmam gerekiyor. Buraya popcorn çalışacağım. 2, 4, 2, 4. Şu ortadaki 5. ilmeğim. Buraya popcorn çalıştığımda da ileri doğru sayıyorum. 2, 4, 6, 7 ilmek öreceğim. Bu şekilde popcornumuzu ortalayarak ilerliyoruz. Başta 7 ilmek düzümüzü örelim. 7 ilmek düzümü ördüm. 2, 4, 6, 7. Popcornumu çalışıyorum. Popcorndan sonra 9 ilmek düz örüyorum. Şu popcorn ilmeğim 2, 4, 6, 7, 8, 9. Burada tomurcuğumuzu çalışalım. Popcornumu çalıştım. Şimdi arada 9 düz örüyorum. Bir popcorn çalışıyorum şeklinde sırayı tamamlayalım. Tekrar beraber devam edelim. Tomurcukları yaparak devam ettim. En son yaptığım tomurcuktan sonra 2, 4, 6, 7 ilmek düzüm kaldı. Aynı başta olduğu gibi. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane popcorn çalışmış oldu. Kalan 7 ilmek düzümü örüyorum. Yine burada ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak hiçbir işlem yapmadan 9 sıra örüyoruz. Sonra tekrar popcornun yerini değiştirerek örüyoruz. Bu defa değiştirdiğimizde de yine ilk birinci sırada nasıl kurduysak 2 örmüştük. Sonra popcornu çalışmıştık. 9 ör popcorn, 9 popcorn. Bu şekilde 3. sıramızı da aynı birinci kurulumundaki gibi yapacağız. 4. kurulumuna da bakarız santim olarak uzunluğuna. Eğer kurarsak da aynı 2. sıradaki gibi yapacağız. Bu şekilde yerleştirerek devam ediyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. Ön yüzden de düz olarak örelim. Bu aradaki sıraları tamamlayıp popcornlarımızı yerleştirelim. Sıralarımı tamamladım. Aradaki düzlerimi ördüm. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak ve 9 sıramı çalıştım. Şimdi tekrar popcornumun yerini değiştirerek öreceğim. Dediğim gibi başta 2 ilmeğimi öreceğim. Popcornumu çalışacağım. Sonra 9 düz öreceğim. Popcornumu çalışacağım. Bu sıralamayla devam ediyorum. Popcornumu çalışıyorum. En son 2 ilmeğim kalıyordu. En son kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Yine arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak sıralarımıza devam edeceğiz. Burada şimdi 2 ilmeğimi örüyorum. Popcornumu çalışıyorum.
Genişliğine tekrar baktığımda şöyle 42-43 santim arası. Şimdi tabii biraz daha derli toplu ortaya çıktı. Geniş 42 santim oldu diyebilirim. Derinliğine baktığımda da 17 santim çalışmış olduk. Ve 1, 2, 3, 4 sırada popcorn çalışarak ilerledik. En son popcornumu çalıştım. Sırayı tamamladım. Arka yüzden de bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzünde ve bu aşamada tepedeki kesmeleri yapacağız. Bunun için başta 19, sonda 19 ilmeğimiz olacak. Orta kısımda sabit 13 ilmeğimiz olacak. Sağında solunda 2 tane de kesme ilmeğimiz olacak. Bu şekilde ayrımları yapmış olduk. Başta düz örgülerle 19 ilmek örüyorum. On sekiz, 19 ilmeğimi ördüm. Burada 2 ilmeğin ikisini bir alıp şöyle düz olarak ördüm. Bir ilmek eksiltmiş oldum. Ve 13 tane ilmek örüyorum. 1, 2, 13 ilmeğimi ördüm. Burada yine 2 ilmeği bir alıp keseceğim. Ancak şu ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Ve o şekilde 2 ilmeği bir alıp düz olarak kestim. Şişimde de 19 tane ilmeğim kalması gerekiyor. 2, 4, 6. 19 ilmeğim kaldı. Şimdi örgümde ilerlemiyorum artık. Örgümü çeviriyorum. Sadece bu ortadaki ilmekleri örerek ilerleyeceğim. Kenarlardan birer ilmek alarak, dahil ederek bu tepe kısmını oluşturmaya çalışacağız. Şu benim kesme yaptığım ilmeğim. Bu kesme ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. Ortadaki 13 ilmeğimi örüyorum. Kesme ilmeğimi saymadan. 1, 2, 3. Örgümün arka yüzünde olduğu için ters olarak örüyorum. 13 ilmeğimi ördüm. Şu kesme ilmeğime geldim. Bu kesme ilmeğimi ve bu kenardaki 19 ilmeğimden bir tanesini alıp bu 2 ilmeği bir yapıp arka yüzde olduğum için ters olarak kesiyorum. Örgümü çeviriyorum. Kenarda 18 ilmeğim kaldı. 18. Yine bu kesme ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. Şöyle de biraz ipimi de sıkıyorum. Oradaki delik oluşmasın. Çok da sıkmayalım tabii. Örgümüzle aynı esneklikte. Ve kesme ilmeğimi saymadan 13 düz örüyorum. 1, 2, 13 düzümü ördüm. Kesme ilmeğime geldim. Bunun yine yönünü düzeltiyorum. Bunu ve yanındaki ilmeğimden bir tanesini alıp ikisini birlikte örüyorum. Düz olarak örgümün ön yüzünde olduğum için örgümü çeviriyorum. Kesme ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Ortada 13 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 13 ilmeğimi ördüm. Zaten belli oluyor saymasam da. Şu benim kesme ilmeğim. Şurada bir ayrıklık var. Bu da kenardaki ilmeklerim. Bu kesme ilmeğimi ve kenardaki bir ilmeğimi alıyorum. İkisini beraber örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu mantıkla öre öre ilerliyoruz. Kenardaki ilmeklerimiz eksilecek. Bu tepe kısmında da toparlanmış olacak. İlk ilmeğimi düz olarak şöyle şişime geçirdim. Örmüyorum onu. Delik oluşmasın. Ve 13 düz örüyorum. 1, 2, 13 düzümü ördüm. Yine ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Bu ve kenardaki ilmeğimden bir tane alıp ikisini beraber örüyorum. Şu şekilde çizgi gibi hat oluşmasını istediğim için burada ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Burada zaten düzeltmeme gerek yok. Sizin ilmek alış şeklinize göre ne tarafta düzeltmeniz gerekiyorsa ona göre yaparsınız.
Arka yüze geçtim. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. O benim kesme ilmeğim zaten. Onu örmeden şişimize geçiriyoruz. Ortadaki ilmekleri örüyoruz. 13 ilmeğimizi. Arka yüzde ters, ön yüzde düz. Kesme ilmeğime geldim. Bunu ve yanındaki ilmeği bir alıp örüyorum. Örgümü tekrar çeviriyorum. Yine kesme ilmeği örmeden şişime geçirdim. Ortadaki 13 ilmeğimi düz olarak örüyorum. ...13 ilmeğimi ördüm. Kesme ilmeğimdeyim. Bunu düzeltiyorum. Yönünü düzelttim ve 2 ilmeği bir alıp kestim. Böyle böyle bu yanlardaki ilmekler biraz azalacak. Birazcık da şuradaki toparlanma belli olmaya başladı. Ortadaki ilmekleri örerek kenarlardan da birer ilmek eksilterek örmeye devam edelim. Kaç ilmek kaldığını söyleyeceğim. Her kesmeyi göstermeyeyim tabii ki. Video uzamasın, sizi de sıkmamış olayım. Kesmeleri yaparak ilerledim. Şuradaki arkadaki ensedeki formumuz daha da ortaya çıktı. Kenarda 2, 4, 6, 8, 10 ilmek bu tarafta. 2, 4, 6, 8, 10 ilmek de bu tarafta. Ortada zaten kesme ilmeklerimizle beraber şu baştaki ve sondaki bunlarla beraber 15 tane ilmeğimiz var. Kesme ilmekleri saymadığımda da 13 düz ilmeğimi koruyarak burada hiç eksiltme yapmadan kenarlardan eksiltme yaparak ördüm. Şimdi artık hem kenarlardan hem ortadaki ilmeklerimden eksilterek örmeye devam edeceğim. Şimdi burada ben kesmemi yapmıştım. Bu kesme ilmeği örmeden şişime geçiriyorum yine. Ve bu defa 13 değil de 12 ilmek örüyorum. Bu kesme ilmeği saymadan 2, 4, 5, 6, 12 ilmeğimi ördüm. Şu ortadaki benim kesme ilmeğim. Bu ortadaki 13 ilmeğimden bir tanesi ve kenardaki ilmeğimden bir tanesi olmak üzere bu 3 ilmeği bir alıp keseceğim. 3 ilmeği bir alıp ters olarak kestim arka yüzde olduğum için. Ön tarafa geçiyorum. Yine bu kesme ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Ve bu defa 11 düz örüyorum. Kesme ilmeği saymadan 1, 2, 11 ilmeğimi ördüm. Şu ortadaki ilmeğim biliyorsunuz zaten kesme ilmeğim. Bu ortadaki ilmeklerimden şuradan da yine bir tane alacağım. Bu 3 ilmeği bir alıp keseceğim. Yine bu en baştaki ilmeği yönünü düzeltiyorum. 3 ilmeği bir alıp düz olarak kestim. Çeviriyorum. Kesme ilmeği örmeden şişime geçirdim. Ortadaki ilmeklerimi örüyorum. Bu sefer 2, 3, 10 ilmek ördüm. Yine buradaki 3 ilmeği bir alıp kesiyorum, çeviriyorum. Şimdi de böyle 3 3 alarak keseceğiz. Kesme ilmeği örmeden şişeme geçirdim. 1, 2, 9 ilmek düz ördüm. Yine bu 3 ilmeği, şu üçünü bir alıp keseceğim. Buradaki ilk ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Üçünü bir alıp kestim. 3 3 keselim birkaç tane daha. Sonra yine beraber devam edelim. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Bu defa da sayayım. Kesme ilmeğimi saymadan 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Şimdi şu 3 ilmeği keseceğim. Örgümü çeviriyorum. 3 3 kesmelerimi yaptım. Baktığımda görüntümüz şu şekilde. Bu haliyle de ilmekleri saydığımda kenarda 2, 4, 5 ilmeğim. Burada da 5 ilmeğim kaldı. Ortada da kesme ilmeklerimle beraber 5 ilmeğim var. Şu kesme ilmekleri saymazsam 3 tane ilmeğim kaldı. En son artık yine bu kenarlardan bir tane alarak keseceğiz.
Bu ortadaki 3 ilmeğim sabit kalacak. Kesme ilmeklerimle beraber 5 ilmeğim olacak. Bu kesme ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. 3 ters örüyorum. 3 ilmek ters ördüm. Yine bu kesme ilmeğimi ve kenardaki ilmeğimden bir tane aldım. İkisini bir alıp eksiltmiş oldum. Kesme ilmeği örmeden şişeme geçirdim. 1, 2, 3 düz örüyorum. Artık ortada 3 sabit ilmeğimiz kalmış oldu. İlmeğimin yönünü düzelttim. Bu kesme ilmeğim benim. Kenarlardaki ilmekten bir tane aldım. Eksilttim. Burada da 4 ilmeğim kaldı. Burada da. Bu kenardaki ilmekler bitene kadar da yine bir bir alıp keseceğim. Kesme ilmeği örmeden şişeme geçirdim. Ortada 3 ilmek ters ördüm. Bu kesme ilmeği ve kenardan bir ilmek alıp 2 ilmeğimi beraber ördüm. İlmeğimi yönünü düzeltiyorum. Bu kenarlardaki ilmeklerimiz bitsin. Yine beraber devam edelim. Kenardaki ilmeklerimi bitirdim. En son burada tek ilmeğim kaldı. Bunu da yine ikisini beraber örüyorum. Ve kenardaki ilmekleri tamamen bitirmiş oldum. Şimdi şişimde de 5 tane ilmeğim kaldı. Şunlar benim zaten kesme ilmeklerimdi. Ortadaki de 3 ilmeğim sabit olan ilmeğimdi. Bu şekilde şapkamızı tamamlamış olduk. Bu ilmekleri kesip kapatmayalım. Zaten boyun kısmından ilmek toplayacağız ya. İçinden örerek geçeriz. Şu haliyle bitirmiş olduk. Şurada ipimi keseceğim. Beremizin boyun kısmından ilmek toplayacağız. Şu ortadaki ilmekleri örerek geçeriz. Hemen buradan ilmekleri toplamaya başlayalım. Örgümün düz yüzü bende kalacak şekilde en uç kısmından buradaki ilmeklerinizi ayrı bir aparata alabilirsiniz. Ben şimdi misina ile ördüğüm için bununla devam edeceğim. Sıra sıra görünen her bir yerden ilmek toplayacağız. İlk ilmekleri ben örmeden almıştım. Her birinin içinden girip ilmeklerimi toplayacağım. Bu şişimdeki 5 ilmeği örerek geçeceğim. Buradaki püf nokta şu 5 ilmeğime kadar kaç tane toplamışım. Diğer taraftan da aynı sayıda çıkaralım. Bu standart bir sayı değil. Sizin berenize, sizin örgünüze göre bu sayı değişebilir. Sizler kendi örgünüze göre bu taraftan da aynı şekilde kaç ilmek çıkardıysanız buradan da aynı şekilde ilmeklerimizi çıkaralım. Sonra ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak bu ilmekleri öreceğiz. Evet, şapkamın boyun çevresinden bütün ilmekleri toplamış oldum. Şimdi başka bir detay yok. Bu elimizdeki topladığımız ilmekleri iç yüzden ters, ön yüzden düz olarak birkaç sıra örelim. Sonra bu ördüğümüz yeri kıvırıp içeri doğru dikeceğiz. Bu yaptığımız detayın arasındaki boşluktan da bağcık geçireceğiz. Şimdi bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Bu yüzden ters, diğer yüzden düz olarak örelim birkaç sıra. İlmeklerimizi keselim.
Dikimi beraber yapalım. Sonra bağcık çalışalım. Topladı ilmekleri ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak ördüm. Şöyle bakalım. Sıralarımı söyleyeyim hemen. Belli oluyor zaten. 2, 4, 6, 8, 10, 11 sıra ördüm. Bu sıranın da bir önemi yok aslında. Şöyle kıvırıp diktiğimizde göz kararı bir genişlikte olacak şekilde burayı çalışırsınız. İçerisinden bağcık geçireceğiz zaten. Santim olarak ölçüsüne baktığımda da 5 santim çalışmış olduk burayı. Şimdi ipimi de biraz ilmeklerimi keserken uzun bıraktım. Dikişte kullanmak için. Şöyle kıvırıyorum. Şu ipi de içinden geçirdim ben iğne yardımıyla. O şekilde temizleyebilirsiniz. Dibinden kesmeyelim, sökülmesin. Kıvırıyorum. İlmekleri topladığımız noktadan karşılıklı denk getirip dikiyorum. Tek telinden alıyorum şurada. Şu tek telinden alarak dikiyorum. Nasıl rahat ediyorsanız o şekilde dikebilirsiniz. Örgümüzün ön yüzüne çıkmayacak şekilde boydan boya burayı kıvırıp dikeceğiz. İlerledim. Şu ortasındaki ilmek olarak ördüğümüz yer var ya, burayı da sırayı takip ederek uygun yerlerden karşılıklı dikiyorum. Dikişimizi tamamladım. Şu şekilde. Şimdi bağcığımızı yapabiliriz. Bağcığımız için yine 4 milim şişimle, zaten ipimiz kalın. Dilerseniz bildiğiniz gibi şöyle zincir çekerek bağcığınızı yapabilirsiniz. Ya da bildiğiniz teknikte bağcık çalışabilirsiniz. Diyelim ki kolayca şu şekilde yaptınız. Yeterli uzunluğa geldiğinizde çengelli iğne yardımıyla şu noktadan geçirip beremizi tamamlamış olacağız. Bir teknik daha göstereyim. Şimdi örgümün ilk başlangıç ipimden yaklaşık, tahmini söylüyorum, 2 metre kadar şöyle ipimden ayırdım. Şuraya bıraktım. Şuradan parmağımı doladım. Örgüme buradan başlıyorum. Şöyle halka görüntüsü veriyorum tığımda. Bu ucunda bıraktığım ipi şişime şöyle doluyorum. 2 tane ilmeğim oldu. Bu ikisini beraber örüyorum. Tekrar tığıma doluyorum. İkisini beraber örüyorum. Tığıma doluyorum, beraber örüyorum. Bu teknik de kolay. Bu şekilde de bağcığınızı yapabilirsiniz. Yaklaşık 80-85 santim ördüm.
Hemen iğne yardımıyla geçirelim. Şapka çalışmamızı tamamlamış olduk. Çok güzel, çok şirin bir çalışma oldu. Daha küçük nasıl yaparız hemen onu anlatmaya çalışayım. Bizler 48 ilmek atarak başlamıştık. Lastiğimizi örmüştük. Sonra düz örgüye geçerken de 7 ilmek artırıp 55 ilmekle bu şapkamızı devam ettik. Daha küçük yapmak isteyen arkadaşlarım, bu şapkanın büyüklüğü çok rahat 1 yaş ölçülerinde oldu. Küçük yapmak isteyen arkadaşlarım da 45 ilmek atıp sonra düz örgülere geçtiğinde de 2-3 tane ilmek atıp devam edip sonra 4 sıra örüyoruz. Sırası geldiği gibi de popcornları yerleştiriyoruz. Şuradaki derinliği biz 4 model popcorn koymuştuk. Daha küçük yapmak isteyen arkadaşlarım 3 model popcorn koyup biraz düz örüp ondan sonra tepedeki kesmeleri yapmaya başlayabilirler. Elinizdeki ilmek sayısına göre de eksiltirsiniz, çoğaltırsınız. Ona göre bir küçük bir matematikle berenizin tepe kesmesini yapımını tamamlarsınız. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşlarım da bu sayılara da ilmek ekleyecekler. Derinliğini de ona göre çalıştıklarında bereleri daha büyük olacaktır. Yine elimden geldiğince tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Yaptığınız örgülerinizi, tecrübelerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.